Herkese merhaba, merhaba. Kanalımıza, Tarih Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün dirilişin kenti olan Bilecik'teyiz. Bilecik'e nasıl gelebilirsiniz? Bursa yolu üzerinden gelebilirsiniz. Biraz sapa bir yerde, hani şehir olarak sapa bir yerde, öyle yol üzerinde bir şehir değil ama kesinlikle gelmenizi önerebileceğim bir şehir. Bursa'dan kaç saat sürüyor burası yaklaşık? 1,5 saat falan. 1,5 saat falan sürüyor aynen. Eğer arabanız varsa arabanızla gelmenizi tavsiye ediyorum ya da turla gelin. Çünkü yürümek için pek müsait olan bir kent değil açıkçası, çok bayırlı, ama mutlaka gelin. Çünkü hem doğal güzellikleri hem tarihi eserleriyle bir şaheser ve açık hava müzesi gibi bir şehir. Gelin biraz Bilecik'i gezelim. Kent Müzesi'nin nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek. 1. Murat kim? Ahi Teşkilatı'nın Şehirlibali'den sonraki yöneticisi oluyor. Bütün hanedan Sultan İbrahim'den geliyor. İlk kuşak bu. Bir ikinci kuşak daha var. Hadi onu ziyaret edelim. Tek kubbeli camilere geçişin bir ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor burası. Bu caminin minaresi 30 metre ileride bir kayanın üzerinde yapılıyor. Maalesef ki Ertuğrul Gazi'nin türbesi de kurşunların hedefi olur ki camda kurşun izlerini de görebilirsiniz geldiğinizde. Sultan Abdülhamit özellikle bu Osmanlı'nın kuruluşuna yönelik etkilerini daha da güçlendirebilme adına Söğüt'e birçok yatırım yapıyor. Osmanlı'nın kuruluş hutbesini okuyan kişidir aslında Dursun Fakih. Atatürk'ün deyimiyle milletin makus tarihini, Türk milletinin makus tarihini değiştiren tepenin üzerindeyiz. Şu an İnönü Şehitliği'ndeyiz. Osmanlı'daki Ayayorgi Kilisesi'ndeyiz. Ki İstanbul Patrikhanesi'nin bulunduğu kilisenin adı da Ayayorgi Kilisesi'dir. Burası cidden büyük bir kilise. Hani ben bu kadar büyük bir kilise beklemiyordum açıkçası. Şu an Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi'nin önündeyiz. İçeride çok güzel bir görsel şölen var. Ciddi anlamda söylüyorum. Ben çok memnun kaldım müzeden. Çünkü ciddi anlamda yaşayan bir kent müzesi. Yani kent müzesinin nasıl olması gerektiğine çok güzel bir örnek. Hem antik dönemlerinden başlayarak işte Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili belgeler ve görsellerle çok güzel bir canlandırma yapmışlar. Diğer kısımda milli mücadele döneminde burada yaşanan olayları anlatmışlar ki canlı tanıkların anılarından derleyip toparlamışlar. Bu da çok güzel. Heykellerle canlandırmışlar. Üst katta ise Bilecik'in sosyokültürel yaşamı hakkında, aslında buradaki zanaatlar hakkında çok güzel şeyler var. Müzeye giriş ücretsiz. Ayrıca arabasıyla gelenler için otoparkı da var. O da ücretsiz. Gelirseniz Bilecik'e yolunuz uğrarsa biz ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Şu an Şehirlibali Türbesi'nin girişindeyiz. Ancak restorasyondan dolayı kapalı. O yüzden şu an maalesef ziyaret edemiyoruz. Siz geldiğinizde umarım açık olur. Ziyaret edersiniz. Biz ona maalesef nail olamadık.
Şu an Bilecik'te Osmanlı Padişahları tarih şeridinin hemen başındayız. Kiminle başlıyor? Tabii ki de Osman Gazi ile başlıyor. Osmanlı'nın ilk padişahı. Kendisi Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Halime Hatun'dan olan oğlu ve Osmanlı'nın cidden kurucusu olandır. 1281'de tahta çıkar ancak tabii devletin kurulması biraz daha sonrayı bekler. Kuruluşla ilgili tabii Halil Nazım'ın birkaç görüş var. Onları bir ara anlatırım belki. Ama gördüğünüz Osman Gazi ile başlıyor. Bütün şeridi böyle bir şey halinde, bir hilal halinde dolaşarak en son Vahdettin'e kadar giden bir tarih şeridimiz var. Tabii önemli olan olayların minyatürlenmesi ve büyük ihtimalle İznik Çinisi arkamdakiler. Beyliklerin bu dönemdeki sınırlarını da gösteriyor. Şu haritalar büyük ihtimalle bu harita gibi bir şeydi. Devlet nasıl büyüdü diye. Burada da bir minyatür Hünername'de miydi hatırlamıyorum. Onun Osman Gazi'nin tahta çıkışını anlatan minyatürün seramiklenmiş hali var efendim. Çok güzel bir şey yapmışlar. Bütün padişahların tuğralarında böyle işlemişler ki burada gördüğünüz işte bakın Orhan Osman yazar böyle. Burada belediyelerde en çok sevdiğim şey bütün bu padişah türbelerinde eğer padişahsa böyle tuğrasını koymuşlar hemen şeyin mezarının içinde. Çok güzel bir şey. Yani bu en azından imzayı da görsün insanlar. Turan'da nasıl bir şey olduğunu görsünler diye bence güzel bir şey. Devam ediyoruz. Şu an 1. Murat. 1. Murat kim? Ahi Teşkilatı'nın Şehirlibali'den sonraki yöneticisi oluyor. Aynı zamanda Yeniçeri Ocağı'nın da biliyorsunuz kurucusudur. Pençik olan sistemini getirtir ve Yeniçeri Ocağı'nın da kurucusudur aynı zamanda. Evet şu an tabii ki de Fatih'teyiz. Fatih öyle bir anda geçilebilecek böyle bir sultan değil. İki karanın ve iki denizin hakanı Fatih Sultan Mehmet belki de Osmanlı'da tam bir dönüm noktasını yaratan kişiydi. Yani ciddi anlamda bir devleti alıp bir imparatorluğa dönüştüren kişiydi. Yaptıkları yani ömrü işte 1451'de tahta çıkar ve 1481'e kadar tam 30 yıllık bir saltanat var ama o 30 yıllık saltanata hala araştırılacak, incelenecek her şeye sahip çok değerli bir padişah. Belki de en çok tartışılan kişilerden biri. Tam bir Rönesans adamıydı aslında. İstanbul'u fethetti. 1453'te daha genç yaşında İstanbul'u fethetti. Fatih Camii'ni yaptırdı. Ve imparatorluğun sınırlarını küçücük bir beylikten alıp gördüğünüz sınırlara ulaştırdı. Yavuz Sultan Selim 8 yıllık saltanatında 8 yıla sığdıramayacak derecede büyük başarılar kazandı ve en önemlisi Mısır'ı aldı, Mısır'ı fethetti. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı oldu. Mekke ve Medine'nin hizmetkarı oldu. Ama halife oldu mu? İşte bu konuda da hemen şuradaki videomuzu izleyebilirsiniz. Ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman. Devrin birçok ünlü insanı vardı. Ebu Suud Efendisi vardı. Makbul ve Maktul İbrahim Paşası vardı. Şehzade Mustafa'sı vardı. Bir de tabii ki de eşi Hürrem Sultan vardı. Bu konuda da hem Hürrem videomuzu hem de Kadınlar Saltanatı videomuzu izleyebilirsiniz. Evet, 4. Murat'ın saltanatına gelene kadar yani Sultan İbrahim'in saltanatına gelene kadar Osmanlı Hanedanı deli çocuk sıralamasıyla çıkıyordu. Sultan İbrahim'in de aslında bir beyin rahatsızlığı var. Beyinde bir tümör olduğundan şüpheleniyor aslında ve o baş ağrısı yapıyormuş. Ama Sultan İbrahim tabi abisinin 4. Murat'ın korkusuyla, ölüm korkusuyla tabi sarayda çok kendisi tahta çıkmasını için geldiklerinde bile hayır ben tahta çıkmayacağım diye itiraz ediyor. Abisi tarafından öldürüleceği düşünüyor. Ama Sultan İbrahim'le ilgili şöyle bir şey var. Bütün hanedan Sultan İbrahim'den geliyor. İlk kuşak bu. Bir ikinci kuşak daha var. Hadi onu ziyaret edelim. Sultan İbrahim döneminde yaşanan bazı problemler, hanedan soyuyla alakalı bazı problem tabii 2. Mahmut döneminde de yaşanıyor. 4. Mustafa abisi
onu öldürmeye çalışıyor ve tek kişinin kendisi kalması gerektiğini söylüyor. Ancak tabi Cevri Kalfa Mahmut'u kurtarıyor ve bütün soyda, yani hanedanın geri kalan bütün soyda Sultan Mahmut'tan geliyor. Bu da ikinci soy. Şu an Bilecik Belediye binasının içerisindeki Saat Kulesi'nin önündeyiz. Saat Kulesi Abdülhamit tarafından yaptırılan bir saat kulesi. Tabi bu gördüğünüz daha sonradan restore edilmiş hali. 4 katlı bir saat kulesi orijinalinde de. Ona göre restore edilmiş bir saat kulesi. Zaten her yerde Abdülhamit modernliğin simgesi olarak saat kulesi yaptır. Çünkü artık modern bir kent kimliğine bürünür. Çünkü artık zaman işin içine girer ve Tanzimat kentlerinin en önemli özelliği de zamandır. Batılılığın simgesidir. Zamanlamanın simgesidir saat kuleleri. O yüzden birçok yerde zaten Abdülhamit saat kulesi yaptırıyor. İzmir'de de var. Bursa'da da vardı. Bu Tophane'deki saat kulesi değil miydi? Yine Abdülhamit'in de. Bilecik'te de Abdülhamit yaptırıyor. Bursa'da da vardı. Bursa'da da vardı. Bu Tophane'deki saat kulesi değil miydi? Yine Abdülhamit'in de. Bilecik'te de Abdülhamit yaptırıyor. Böyle birçok yerde Abdülhamit'in saat kuleleri var efendim. Geldiğinizde belediye meclisinin içerisindeki saat kulesini de ziyaret edin efendim. Şu an Bilecik Orhan Gazi Camii'ndeyiz. Bu cami yapılış tarihi tabii 14. yüzyıl olarak düşünülüyor. 1330'lar olarak düşünülüyor cami yapışı ama maalesef tam belli değil caminin yapılış tarihi. Tek kubbeli camilere geçişin bir ilk örneklerinden biri olarak kabul ediliyor burası. Ancak tabii orijinalinden sonra defalarca restore ediliyor. Gerek 2. Mahmut döneminde, ardından Abdülhamit döneminde, 2. Abdülhamit döneminde birçok defa restorasyon geçiriyor ki ayrıca Cumhuriyet döneminde de bazı restorasyonlar geçiriyor. Caminin en ilginç yanı ise normalde camilere biliyorsunuz minareleri bitişik yapılır. Bu caminin minaresi 30 metre ileride bir kayanın üzerine yapılıyor. Bu da çok ilginç bir şey aslında. Belki alandan tasarruf etmek için, belki daha başka bir anlamı vardır. Bu caminin de en ilginç özelliklerinden biri o. Hemen Şeyh Edibali Türbesi'nin yanında zaten hem Şeyh Edibali hem Mala Hatun'un mezarları da hemen yanında zaten onun yanına yapılmış bir cami. Söğüt'e geldik, bakalım nereleri keşfedeceğiz. Hadi hep beraber keşfedelim. Evet, şu an Ertuğrul Gazi'nin mezarının türbesinin hemen önündeyiz. Ertuğrul Gazi kim? Tabii ki de Osmanlı'nın kurucusu olan Osman Gazi'nin babası. Horasan'dan hangi boya mensup? Tabii ki Kayı boyuna mensup. Kayı boyu nereden geliyor? Horasan'dan kalkıp geliyor. Özellikle ne tarafa geliyor? Ankara bölgesine geliyorlar ve yerleşiyorlar. Daha sonra Kayı aşiretinin lideri olan Ertuğrul Gazi, Alaaddin Keykubat ve 3. Bizans İmparatoru arasında olan bir çatışma var. Uzun süren bir çatışma var. Bu sıralarda bu Alaaddin Keykubat'a yardım edebilmek için askerle birlikte Alaaddin Keykubat'ın yanında yer alıyor. Bu savaşta Alaaddin Keykubat onun başarısını görüyor ve bu başarısının ardından bulunduğumuz Söğüt bölgesini kışlak olarak, Domaniç bölgesini ise yaylak olarak Ertuğrul Gazi ve işte 350 atlısına veriyor. Yani Ertuğrul Gazi'ye veriyor. Ertuğrul Gazi'nin türbesi, tabi Ertuğrul Gazi burada vefat ediyor. Eşi Halime Hatun'un mezarı da burada ki Osman Gazi'nin annesidir kendisi. Diğer tarafta da birçok
devrin kurucusu ve önderi olan kişilerin de mezarını biz görüyoruz. Oğullarının mezarı var. İşte önemli olan Alplerin bazılarının mezarları yine Ertuğrul Gazi'nin mezarının yanında. Ertuğrul Gazi peki mezarı ne oluyor? Özellikle 2. Abdülhamit döneminde bir Osmanlı'ya bir geri dönüş, Osmanlı'nın kurucu değerlerine bir geri dönüş politikası var. Bu anlamda Ertuğrul ismi birçok yere veriliyor. Yani o arada Ertuğrul ismi pek kullanılmaz Osmanlı hanedanında, ancak 2. Abdülhamit'le birlikte Ertuğrul ve kökler yeniden hatırlanmaya başlar. Bu açıdan da gördüğünüz zaten türbenin ve çevresinin düzenlenmesi 2. Abdülhamit döneminde olur ki 2. Abdülhamit aynı zamanda Söğüt'e bir idadi mektep ve çifte minareli bir medrese, bir cami de yaptırır. Abdülhamit'i hatta hemen türbenin zaten kitabesinde de Abdülhamit'in buğdayı restore ettiğine dair bir kitabesi var. Giriş kapısının hemen üstünde. Ve çok ilginç bir hikaye. Ertuğrul ismini kendi oğullarından birine de verir. Sultan Abdülhamit. Ve o dönem İttihat Terakkilerinden de galiba şey derler. Ya biz ne güzel sona geldiğimizi düşünüyorduk. Bunlar yine en başa başladı diye. En başa sardı diye. Böyle bir Ertuğrul'un da hikayesi vardır. Tabi Bilecik ve Söğüt bölgesi Yunanlılar tarafından işgal edilir. Ve maalesef ki Ertuğrul Gazi'nin türbesi de kurşunların hedefi olur ki camda kurşun izlerini de görebilirsiniz geldiğinizde. Söğüt'ün hemen merkezinde çok girişinde hemen özellikle şey tarafından, ne tarafından geldik biz? Bilecik tarafından geldiğinizde zaten şehrin girişinde hemen sol tarafta kalıyor. Sol tarafta kalıyor. İleride zaten büyük bir anıt var. Şimdi orayı görmeye gideceğiz. Bakalım Söğüt'te başka bizi daha neler bekliyor. Arkamda görmüş olduğunuz mezarda Ertuğrul Gazi'nin oğlu Savcı Bey'in mezarı. Tabi sonradan yapılma. Altta 1305 tarihini görüyoruz. Yani Sultan Abdülhamit döneminde yapılmış mezarı. Kendisi Domaniç Savaşı sırasında vefat ediyor. Ertuğrul Gazi'nin 3 oğlundan ikincisi ve Osman Gazi'nin de tabi ağabeyi. Diğer çocukları da kendisinde 2 çocuğu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şu an Ertuğrul Gazi'nin türbesinin yanındaki onursal mezarlardayız. Bunlar Osmanlı'nın kuruluşundaki önemli ve bu bölgelerin ele geçirilmesinde, fethedilmesinde önemli olan kişiler. Akçakoca örneğin Orhan Gazi'nin de Lalalığını yapmış olan bir kişi. Konuralp özellikle Sakarya bölgesinde büyük faaliyetler göstermiş biri ki kendisi 1328'de yanlış hatırlamıyorsam vefat ediyor. Turgut Alp ise baltasıyla meşhur olan bir kişi. Tam 125 yaşına kadar yaşamış. Bizzat Bursa'nın fethi sırasında da Orhan Gazi'nin yanında olmuş biri ve özellikle Sakarya'da Konur Alp'le beraber birçok kalenin de ele geçirilmesini sağlamıştır. Gündüz Bey ise hemen yanında. Gündüz Bey ise Ertuğrul Gazi'nin en büyük oğlu. Savcı Bey, Gündüz Bey en büyük çocuk. Ardından Savcı Bey ve Osman Gazi geliyor. Osman Gazi'nin en küçük çocukları. Gündüz Bey İnegöl Savaşı'nda daha 1299'da vefat ediyor. Bir oğlu olduğu söyleniyor ama tabi bilmiyoruz. Diğeri Savcı Bey de zaten hemen burada. Savcı Bey de daha sonradan Domaniç Savaşı'nda vefat ediyor. Buradaki gördüğünüz bir sürü mezar var ve bunların hepsi anıtsal mezarlar. O kuruluş evresindeki kişileri anmak üzere yapılmış mezarlar. Yani gerçek mezarları aslında burada değil. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin asıl büyük restorasyonu tabii Sultan Abdülhamit döneminde
gerçekleştirdi. Bu arkamda görmüş olduğunuz kitabeyi de yine o yaptı. Şu an Türk Büyükleri Anıtı'nın oradayız. Tam Ertuğrul Gazi Türbesi'nin karşı tarafında. Eski Türk devletlerinin kurucularının hepsinin bir anıtı var. Fatih Sultan Mehmet'in ve tabii Atatürk'ün de anıtı var. Geldiğinizde hemen zaten bir karşıda görürsünüz ve geçin, ziyaret edin efendim. Şu an Söğüt'ün ilçe merkezine çok yakın, ilçe merkezinde olan Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı camideyiz. Daha önce anlatmıştım. Sultan Abdülhamit özellikle bu Osmanlı'nın kuruluşuna yönelik etkilerini daha da güçlendirebilme adına Söğüt'e birçok yatırım yapıyor ki bunlardan biri de yaptırdığı biri de arkamda gördüğünüz çifte minareli cami, medrese diyecektim. Çifte minareli cami. İbadete açık, daha sonradan restore edilmiş, içi özellikle restore edilmiş ama gayet güzel korunmuş. Bu anlamda gelip ziyaret edebilirsiniz. Hemen arkamızda da yine Sultan Abdülhamit'in yaptırmış olduğu bir idadi var. Burası şu anda ise Halk Kütüphanesi, Söğüt Halk Kütüphanesi olarak kullanılıyor. Tabelasında da tam burada kitabesi var. Kitabesinde de Eş Sultan İbn Sultan Nüs Sultan El Gazi Abdülhamit Han-ı Sani Hazretleri tarafı eşreflerinden İş bu Mektebi İdadi 1323 sene-i hicriyesi Şaban-ül Muazzam'ında inşa edilmiştir. Şaban sene 1323. 1323'te kaça denk gelir? 1900'lerin başına denk geliyor, öyle söyleyeyim. Tabi diğer Orhan Ertuğrul Gazi'nin türbeleri daha eski. Onların onarımı daha eski. Cami de 1325'te idadi yapıldıktan sonra hemen 2 yıl sonra yapılıyor. Zaten Abdülhamit'in en büyük politikalarından, en verimli politikalarından, Abdülhamit yapan politikası eğitim politikasıdır ve her yere idadiler yapar. Ki hani bunu kime sorarsanız, hangi tarihçiye sorarsanız sorun, Abdülhamit'in en iyi, istisnasız en iyi politikası eğitim politikasıdır ki o eğitim politikası Cumhuriyet'in de kurucu kadrolarını oluşturmuş. Bakalım başka Söğüt'te nereyi göreceğiz? Şu an Dursun Fakih'in türbesindeyiz, hemen arkamızda. Dursun Fakih kim? Dursun Fakih Osmanlı kuruluşuna şahit olmuş önemli bir din adamı. Aynı zamanda tabii asker savaşlara da katılıyor. Kendisi Karaman doğumlu, Şeyh Edip Ali'nin damadı ve onun bizzat öğrencisi oluyor. Aynı zamanda tabii kim? Osman Gazi'nin kayınbiraderi ve en önemli şey, Osman Gazi'nin ilk cuma hutbesini okuyan kişidir. Bu yüzden de Osmanlı'nın kuruluş hutbesini okuyan kişidir aslında Dursun Fakih. Çok güzel bir yerde. Bilecik'ten Söğüt'e giderken çok güzel bir yerde. O yüzden mutlaka ziyaret edin efendim. Şu an Kurtuluş Savaşı'nın en önemli anlarına şahit olmuş bir tepenin, Metris Tepesi'ndeyiz. Metris Tepesi'nin üzerindeyiz. Burası hem 1. İnönü hem de 2. İnönü savaşlarında kullanılan bir tepe. Ve Atatürk'ün deyimiyle milletin makus tarihini, Türk milletinin makus tarihini değiştiren tepenin üzerindeyiz. Biliyorsunuz ki Yunanlar 15 Nisan 1919'da İzmir'e çıktıklarının ardından kısa sürede Anadolu'nun içlerine doğru ilerlemeye başladılar ve 1921 yılında Mart ayının sonlarında buraya kadar, bu tepenin önlerine kadar geldiler ve Batı Cephesi komandanı olarak atanan İsmet İnönü bu bulunduğumuz hatlar üzerinde Yunanlıların ilerleyişini durdurmaya çalıştılar. Hem 1. İnönü hem 2. İnönü savaşlarında bu cephe hiçbir şekilde geçilemedi. 2. İnönü Savaşı 31 Mart 1921 ve 1 Nisan 1921 günleri arasında oldu. 2 günlük bir savaşta. İsmet İnönü Ankara'ya bir telgraf çeker ve der ki efendim Bozüyük yanıyor ama işte civar köylerde bir saldırı, bir şey yok, bir çatışma yok ve düşman geri çekilerek, silahlarını bırakarak geri çekiliyor der ve Mustafa Kemal Atatürk de çok
anlamlı bir cevap verir ve der ki siz orada bir milletin makus tarihini değiştirdiniz der. Çok önemlidir ve bu cephenin ardından işte 1. ve 2. İnönü Savaşları'nın ardından bu düşman uzun bir süre ilerleyemez. Ancak tabii daha sonra Kütahya ve Eskişehir savaşlarında Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilir ve ardından hem Sakarya Savaşı'nda Sakarya Savaşı 22 günlük süren bir Sakarya Savaşı'nın ardından Türk ordusu 26 Ağustos 1922'de büyük bir taarruza geçer ve 30 Ağustos'ta Büyük Meydan Muharebesi'yle, Başkomutanlık Büyük Meydan Muharebesi'yle de zaferini taçlandırır ve Türk ordusu durdurulamaz bir şekilde parolası olan Akdeniz'e yani İzmir'e doğru ilerler. İzmir'in kurtuluşu esastır ve 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'ine kavuşur. Onun başladığı yer olan Metistepe'deyiz. Şu an İnönü Şehitliği'ndeyiz. Bilecik Bozüyük'e bağlı. Hemen çok yakınında Bozüyük'ün. 1. ve 2. İnönü Savaşı ciddi anlamda Türk Kurtuluş Savaşı ya da Türklerin makus tarihini değiştiren savaştır. Bu yüzden Atatürk işte siz orada bir düşmanı değil, bir milletin makus kaderini yendiniz der. Bu anlamda buradaki bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bozüyük'e gelirseniz ya da yolunuz buralara düşerse mutlaka gelip bir Fatiha okuyun. Allah onlardan gani gani razı olsun. Şu an Bilecik'e bağlı Osmaneli'ndeyiz ve Osmaneli'deki Ayayorgi Kilisesi'ndeyiz. Ayayorgi kim? Aslında Saint George'da Ayayorgi Yunancası da. Kim? Romalı aslında Hristiyan anne babaya sahip bir aziz. Asker zaten hep asker kıyafetiyle böyle Romalı bir asker kıyafeti olarak tasvir edilir. En önemli simgesi tabii ejderhayı öldürdüğü, yendiği sahnelerdir. Öyle tasvir edilir. Öyle bir mitosu vardır. Aslında oradaki simge tabii Batı'nın Doğu'yu yenmesi olarak hep yapılır. Ki İstanbul Patrikhanesi'nin bulunduğu kilisenin adı da Ayayorgi Kilisesi'dir. Ayayorgi Romalı bir asker olarak işte Diokletianus dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam, o dönemden bir asker ve kendisine Hristiyanlıktan vazgeçmesi yönünde bir var, ancak kendisi tabii Hristiyanlık konusunda direnince idam ediliyor, böylece de aziz oluyor. Tabii İslam'da da geçiyor, İslam'da da önemli bir aziz yani olarak İslam'da da önemli bir kişi. Anılan biri. İşte Filistin ve Kapadokya'da hani yaşadığı ya da doğduğu düşünülüyor. O konuda tartışmalar var ama çok kullanılan, yani ismi çok kullanılan bir, özellikle Anadolu'da çok kullanılan bir aziz. Birçok yerde adına zaten kiliseler yapılıyor. Şu anda da işte Osmanlı'daki kilisedeyiz. Burası cidden büyük bir kilise. Hani ben bu kadar büyük bir kilise beklemiyordum açıkçası. Apsisi var, gördüğünüz gibi apsisi var tam şurada. Kilisenin tam ne zaman yapıldığı belli değil. Sadece arşiv belgelerinde 1870'lere kadar giden 70'lerdeki bir belgede tespit ediliyor. İşte kadınlar bölümünün üst kısmının, kadınlar bölümünün genişletilmesine dair bir belge var. Ama da tabii daha sonra onlarla ilgili bilgiler azalıyor. Zaten şu anda da kubbesi tamamen yıkılmış durumda ama cidden çok güzel bir kilise. Geldiğiniz zaman mutlaka ziyaret edin. Çan kulelerin üstlerindeki haçlar da hala duruyor. Yıkılmış da olsa hala duruyor. Geldiğinizde mutlaka inceleyin. Yolunuz düşerse evet uğrayın. Bilecik'e giderken yol üzerinde sağda. Nereden giderken? Tamam, bir yerden gidiyorsunuz işte.
Evet, kuruluşun ve kurtuluşun kenti Bilecik gezdik bugün. Bilecik'i önce Osmaneli'ni gezdik, ardından Bilecik'e geldik ve sonra da Söğüt'ü gezdik. Biz çok beğendik cidden. Hani Berk ve ben de ikimiz de çok beğendik. Çok yardımseverler ve çok güzel bir şey. Hem doğa harikalarıyla hem tabii tarihi eser olarak cidden çok güzel bir kent. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Bir sonraki videoda farklı yerlerde, farklı şeylerde görüşmek üzere.